oradan çıktı hadi bir Kadıköy yapalım ya da orada çıktı bir İzmir'e gidelim değildi bu mesele. Yani sağ sol yok. Toplumun en alttaki %40'ı hiç siyaset demeden yoksullukla cebelleşiyor, açlıkla cebelleşiyor. Herkes geldiğinde adil olacağız dedi, adaletli olacağız dedi. Gelenler hep bu şeyle geliyor, bu sloganla, bu sözle geliyor. Azınlık yönetiyor dünyayı. Bu kadar sömürüyü, bu kadar zulmü, bu kadar baskın, bu kadar savaşı yapanlar yönetiyor bu dünyayı. Ya belediyecilik sadece tarla ekmek değil ki. Belki programımızın %10'udur yani. Bir siyaset muhalefetle dahi iktidar perspektifini kuşandığı andan itibaren ben yerel tohumla ilgili programım var deyip mevcut tohum yasasını reddediyorum dediği andan itibaren muhalefeti başlatmış olur. Biz o güveni veremiyoruz. Yani parçalıyız. 20'ye bölünmüşüz. Yani bu ülkede iyi insan çok, bu ülkede vicdanlı insan çok, bu ülkede gerçekten demokrasiye inananlar çok fazla. Ama bu mekanizmayı önderlik yapıp ileri taşıyabilecek araçlar yok. Bana bunu sorma dediğin bir şey var mı? Yok niye olsun ki öyle bir şey? Yok değil mi başkanım? Yok öyle bir şey. Serbest miyim? Tabii ki serbest. Tamam. Cevap verebilecek şeyim varsa veririm. Veremeyeceğim bir şey varsa yapacak bir şey yok. Merhaba başkanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Yayınımıza hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz aslında buraya. Hoş bulduk. Bugün Muğla Köyceğiz'deyiz. Herkesin komünist başkan olarak tanıdığı Fatih Mehmet Maçoğlu ile birlikteyiz. Şimdi herkes sizi komünist başkan olarak tanıyor ama size sorsaydık siz kendinizi nasıl anlatırdınız? Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Buraya gelmeniz önemli benim için. Yangı köyündeyim. Muğla Köyceğiz'e bağlı bir Yangı köyü. Tarım arazisinin yani çiftliklerin çok olduğu bir bölge. Tam da orada yakaladınız beni. Bu önemli. Bunu özellikle altını çizerek söyleyeyim. Küçük yaştan beri bu sosyalist, komünist siyasette buluşmuş biriyim. Komünist olmak ya da kendimi komünist olarak görmek bana mutluluk veriyor. Çünkü komünizm toplumsal duyarlılığı artıran, onlarla birlikte yaşamı, eşit yaşamı savunan, doğayı savunan, birlikte yaşayabilmeyi, kolektif bir yaşamı savunan bir anlayış. Bu anlamıyla da komünist olmak güzel. Ben komünist olarak kendimi görüyorum. Ovacık'ta seçilmeniz, işte daha sonra Tunceli Merkez'de seçilmeniz ve 2 dönem belediye başkanlığı yapmanızla aslında orada yapmış olduğunuz belediyecilik açık, şeffaf ve üretime dayalı bir belediyecilik anlayışı olduğu için Türkiye'nin farklı kesimlerinden, özellikle farklı siyasi görüşleri olan insanlardan pozitif bir etki aldınız. Sürekli size örnek gösteriyorlardı. Ama daha sonrasında ne olduysa hani siz Tunceli Merkez'den değil de Kadıköy'den aday oldunuz. Biraz o süreci anlatabilir misiniz? Herkes bunu çok merak ediyor. Tabii, lütfen affedin beni. Yok, rica ederim tabii ki. Ya şöyle bir şey var. Aslında yerel yönetim dediğiniz şey halka ait olanı halka hizmet olarak kullanmak alanı olarak görülmesi lazım. Belediye demek böyle bir şey. Yani şimdi bir ilde, bir ilçede yaşıyorsunuz. Oranın halkı sizi seçiyor. Diyor ki ya kamu açısından bizden alınan vergilerle bize gelen bütçenin, paranın bize eşit bir şekilde kullanın diyor. Şimdi tam da burada o şeffaflıktan bahsettiniz ya. Tam da burada eğer halka ait olduğunu hissediyor iseniz şeffaf olmanızın önünde bir engel yok. Çünkü eğer şeffaf değilseniz bir şey gizliyorsunuz demektir. Ya da aklınıza da gelmiyor olabilir hani bunu böyle bir şey yapmak açısından. Ben bir şey yapmadım aslında ya da bizim kolektif yoldaşlarımız bir şey yapmadı. Halka ait olanı
nerelerde harcadıysa gösterdik. Yani bir ailede de öyle değil mi? Kamuda çalışıyordu. Mesela bir sağlık emekçisiydim. Eşimle geçerdik, hesap yapardık. Dükkan parası, kira parası, elektrik parası, su parası, manav parası yapıyorduk. Sonra kalanı da bölüşüyorduk. Yani bize ait olanı ev halkı biliyordu. Peki halka ait olanı niye halk bilmesin ki? Birincisi bu. Şimdi bu aslında Ovacık ve Dersim de o çıkışta hakikaten de iyi bir program olarak oturmaya başladı. Yani kitleler bana ait olanı bana gösterme sorumluluğunu gösterdi diye bizim programımıza, yoldaşlarımıza, kolektife aslında bir kitlelerin aklına bir şey oturdu yani. Diyor ki bize ait olanı gösteriyor. Satmıyor, çalmıyor, çırpmıyor. Nereye verdiyse yanlış bir şey de yapmış olabilir ama gösteriyor yani. Benim param buraya gitmiş. Eleştirebilirler. Bunun doğru olup olmadığını ile ilgili yorum yapabilirler. Bu başka bir şey. Şimdi Ovacık'ta üretimle ilgili ve şeffaflıkla ilgili program oturdu. Dersim'e geldikten sonra emek ve kadın meselesi, yani eşitlik ilkesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve emek cephesinin yaşam koşulları. Ya diyelim ki 8 saati 7 saatten sonra 6 saatten düşürme programı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin birlikte yönetebilme kültürünü ve kabiliyetini ve benzer şeylerini. Diğer bir kısmı da eğitim ve sağlıkla ilgili alana tam geçiş döneminde orada standartlarımızdan kaynaklı eksik kalan yanımız oldu. Yani diyelim ki belli bir nüfusun üzerinde olursa hastane açabiliyorsunuz. Devletin faturalarının reçetesini devlete geçecek şekilde. Eğitim kurumlarının belli bir standartta olmanız gerekiyor ki açasınız. Şimdi bir program sadece üretim, şeffaflık, bir de toplumsal cinsiyet eşitliği meselesine sosyal belediyecilik olarak bakmaz. Eğitim var, sağlık var, ulaşım var. Hayatın bütün alanlarında toplumun ve insanın ihtiyaç duyduğu her şeye biz sosyalistler, biz komünistler ya da biz iyi insanlar nasıl düşünüyoruz göstermek zorundasınız. Ya belediyecilik sadece tarla ekmek değil ki. Belki programımızın %10'udur yani. Anlatabildim mi? Şimdi tam da burada büyük bir kentte bu çalışmaları göstermemiz gerekiyor. Bir de bizim siyasette aynı bölgede iki dönemle ilgili bir buna dair kural var yani. Hı hı. Üçüncü bir süreçte deneme derken hani siyaset bu diğer eksik kalan programlarımızla ilgili neler yapabiliriz üzerine tartışmalar da yürüttük hep beraber. Yani ne siyasetin benim önüme koyduğu ne benim siyasetten şey değil. Hepimizin ortak eksik kalan programlarımızı tamamlama meselesiydi. Evet, eğitimle ilgili burs desteği veriyorduk. İşte diyelim ki kronik hastalığı olanları bir başka kente belediye taşıyıp götürüp getirebiliyordu. Onların gidiş gelişini karşılayabiliyordu. Ama en nihayetinde ülkede iktidarlaştığınızda siz tarım politikanızı, eğitim politikanızı, sağlık politikanızı, ne bileyim yaşam için ihtiyaç olan politikalarınızı göstermek zorundasınız. Sonra çıkıp halka şunu demelisiniz. Yani biz böyle yöneteceğiz. Halk kabul eder etmez. Bu eleştirisi olabilir ya da önerisi de olabilir. Ya bu kısım iyi ama burası eksik de diyebilir. Bir de Deniz Bey gerçekten 12-13 tane üniversitede panel yapıldı. Ben de çağrıldım. Diğer belediye başkan arkadaşlarımızla birlikte. Bana en çok sorulan soru, küçük kentlerde bu tür çalışmalar yapabilirsiniz ama büyük kentlerde siz bunları yapabilecek misiniz derdi. Şimdi tam da burada biz de iddiamız, biz bu ülkeyi yönetebiliyoruz. Bizim gibi düşünenlerin, bilime inananların, eşit ve adil davrananların, bütün insanların yasa karşısında eşit ama yaşamda da eşit programı olanların dünya yönetebileceğiyle ilgili bir görüşümüz var. Bunu göstermemiz gerekiyor. Onun için büyük bir kentte, bu sadece Kadıköy ile ilgili değil, onlarca yerde bir araştırmalar yapıldı. Araştırmalar sonrasında en yüksek olan birkaç ilçe çıktı. Bir orası, bir Beşiktaş, bir Bakırköy. Biz bütün bunların, o yaptığımız araştırmalar sonrasında kolektif ortak da olmazsa büyük bir çoğunluğun Kadıköy üzerinde bir fikir birliği yakaladı. Bundan kaynaklı oldu. Yoksa hani oradan çıktı hadi bir Kadıköy yapalım ya da orada çıktı bir İzmir'e gidelim değildi bu mesele. Bir program vardı. Yapılanlar bir kente yapılabilecekleri kadar yapılıyor. Ama bir başka bu ülkenin geneliyle ilgili bu ülkeyi de yönetebileceğimizi göstermek adına biz büyük kentleri de yönetebiliyoruz gösterme şeydi. Bu bizim için iyi bir tecrübe. Bizim için başarılı bir çalışma olarak görüyoruz. Çünkü şöyle bir şeydi. Yani mesela bize diyorlardı sosyalistler büyük kentlerle ilgili kaygıları var. Oraya giremez diyorlar. Yok, biz bu ülkeyi yönetebiliyoruz başkanım. Evet. Bundan eminiz. Biz bu ülkeyi yönetebiliriz.
tabii Ovacık'ta seçilmeniz, daha sonra işte Dersim merkezde seçilmeniz ve sizin ardıllarınız diyelim, sizin arkanızdan gelen arkadaşlarınız, yoldaşlarınızın sanki oraları böyle kaybetmesi biraz moral bozukluğuna yol açtı. Yani insanlar size tam umutla bakarken, alternatif bir belediyecilik anlayışıyla bakarken neden Maçoğlu buradan gitti? Acaba küstürdüler mi? Yine düştüler. Ama devamlı bir koltuğa yapışıp kalıp orada yani bir yerde siyaset yapmanın çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Yani herkesin önünün açık olması lazım. Herkesin çalışmaların bir parçası olmaz. Hani biz diyoruz ya, biz bir kolektifiz, bir programız diyoruz. Ya, Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun siyasetini 50-40 yıldır yürütüyoruz demokratik açıdan. Bu siyaset yürütüyorsunuz. Ama sadece bir birey, yani bir Deniz ya da bir Fatih ya da bir Hatice değil, bunun bir kolektif olduğunu göstermek adına da her yoldaşımızın girip bu meselelerin yürütmesi lazım. Şunu da söyleyeyim mi? Dersim'de merkezde ittifakla kazanıldı. Yani bizim de dahil olduğumuz bir ittifak. Diğer ilçelerde çok ya ikinci, hep genelde bir ikili yarışmada 20 oyla, 30 oyla, 40 oyla kaybettik ilçeler, ama biz biliyoruz mesela komünistler bir yerde iktidarlaştığında burjuva siyaseti birleşiyor, onlara karşı bir şey de geliştiriyor. Mesela birçok siyasal kurum, kuruluş, parti orada her zaman adayı gösterdiği yerde adayı göstermemeye başladılar. Birleşiyorlar size karşı. Herkes girmiş olsaydı biz orada yine 3 tane, en az 2-3 tane belediye alıyorduk yani. Düzen öyledir başkanım. Komünizmin halkçı siyaseti, ezilenlerin, emekçilerin, yoksulların, çiftçilerin, yani halkla birlikte yönetmeye politikası dünyada azınlığı korkutuyor. Çünkü niye onu özellikle diyorum? Azınlık yönetiyor dünyayı. Bu kadar sömürüyü, bu kadar zulmü, bu kadar baskın, bu kadar savaşı yapanlar yönetiyor bu dünyayı. Siz çoğunluksunuz. Bir araya geldiğinizde korkuları başlıyor. Buna karşı, size karşı bir ittifaklar, oyunlar, benzeri şeyler yapabiliyorlar. Bakın bugün kendi ülkemiz için söyleyelim mesela. Ülkenin en üstteki %20, ülke bütçesinin %47 ile 48'ini alıyor. En alttaki %20 de %7'sini alıyor. Bu kadar adaletsizin olduğu bir ülkede siz çok rahat bir şekilde durun bakalım, hiç karışmayalım, herkes yarışsın, kim kazanırsa kazansın diye düşünebileceğiniz bir burjuva siyaseti olabilir mi? Olmaz işte. Yani orada birleşiyorlar size karşı. Türkiye'de muhalefet sorunu olduğuna inanıyor musunuz? Çünkü siz de bir alternatif yol gösteriyorsunuz bu anlamda. Ben yeterli bir muhalefetin yapılmadığına inanıyorum. Evet, bir muhalefet var. Yer ama iktidar da mevcut muhalefet üzerine çok büyük bir baskı uyguluyor. Yani diyelim ki medya üzerinde bir baskı, hukuk üzerinde bir baskı, kurumsal bir devlet baskısı da söz konusu. Hani tek başına şu muhalefet başarısızdı, bu zaten yapamıyor demek birincisi bizim siyasal anlayışımıza, alakamıza uygun değil. Çünkü bizler şöyle düşünmüyoruz Deniz Bey. 50 yıllık bir tarihimiz var. Bizim geleneğin. Daha şimdiye kadar bir tane siyasi partinin başkanını ya da şeyini hedef almış bir anlayışımız yok. Çünkü biz öyle düşünmüyoruz. Bireye bağlamıyoruz bu sistemi. Kapitalist, emperyalist sistemin dünyanın bütün her alanda yaygın, güçlü bir şekilde yönetim şeyleri kurulmuş yani. Tam da orada biz sistem olarak bakıyoruz. Yani bugünkü burjuva siyasal muhalif kanat, hatta bir sosyalist muhalefet de yeterince bu ülkede gerçekten de bir muhalefet göstermiyoruz. Evet, bizim genelde hani bir mücadele seyri içerisinde bir siyaset yürütüyoruz ama ya operasyonlar oluyor, ya tutuklamalar oluyor, ya baskılar oluyor. Bundan kaynaklı da çok etkin olamıyor ama bu sistem içerisinde, yani kapitalist anlayışın ülkedeki burjuva o muhalefet kısmının daha üzerindeki baskıları biliyoruz ama ben onun da başarılı bir ya da yeterince bir muhalefet yaptığına inanmıyorum. Kalıyor, yapılıyor, yer karşı şeyler oluyor ama sonra esas noktada kendini geri çekiyorlar. Yani nedir? Bu sistem meselesinde buluştuğu andan itibaren kendini geri çekiyorlar. Yani hiç mesela mevcut birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, yani diyelim ki bu düzen içerisindeki partilerdeki muhalefet hani biz geldiğimizde bunu değiştireceğiz, bunu alt üst edeceğiz ya da bunu tamamıyla tasfiye edeceğiz diye bir şeyi yok, politikası yok. Bu da toplumu mutlu etmiyor, bu da toplumu huzursuz ediyor. Yani bunun sağı solu yok başkanım. Yani Türkiye'nin hangi iline giderseniz gidin, ben bu süreçte en azından bir 20-25 ili gezdim, bakıyorum. Yani sağı solu yok. Toplumun en alttaki %40'ı
hiç siyaset demeden yoksullukla cebelleşiyor, açlıkla cebelleşiyor. Yani her bir insanın evinde 2 yemek pişiyor da 1'e düştü. Evine 1 yemek pişen, sofrasına 1 yemek gelen evler 2 günde 3 günde bir yemek yapmaya başladı. Bu kadar yoksullaştığı bir yerde kimse şöyle bakmıyor yani. Bu muhalefet, bu muhalefet mi? O sofrasına bakıyor, evine bakıyor, tencereye bakıyor. Zaten çocuğun okul ve eğitim durumuna bakıyor yani. Bir de şöyle başkanım, mesela ben Batı'da hani farklı görüşte insanlarla konuştuğum zaman sağ görüşlüyüm ama ben Maçoğlu Başkan'ı işte gerçekten çok takdir ediyorum diye Eyvallah. söylüyorlar hep. Sürekli karşılaştığım bir konu. Size de böyle hani farklı görüşlerden gelen insanların tepkileri nasıl oluyordu? Tabii. Ya ben yani hangi bölgeye gittim için geldiğim yerde hepsinin solcu ya da bir siyasetin homojen bir yapısı yok. Ben burada ülkenin genel durumu neyse burada da böyle bir yer var. Yani cemaatlerden tutun, örnek veriyorum. Yaşamın içerisinde farklı düşüncelerin tamamı bu ilde de var. Buralarda da karşılaştığımız sempatik bir şey var. Yani bir olumlandıran bir durum söz konusu. Bunu neye bağlıyorsunuz başkan? Bu neyden kaynaklı yani? Yani kendimi... Çünkü komünizm öcü olarak görülüyordu bu topraklarda ve birden sizle birlikte bu kırıldı sanki. Ya kendimizi anlatmak zor başkanım. Yani hani ben çıkıp ben ya da biz iyiyiz dememiz iyi bir şey değil. Yani hani öyle onu demek, ben nasıl derler? Vallahi insan utanıyor söylüyor yani. Ama şunu gördüler yani. Daha düne kadar komünistlerin, tabii hepsini için söylememek lazım. Çünkü ülkenin iyi bir bölümü de komünistlere karşı sempatisi vardı. Hani bu benimle başlamaz. Yani Denizler var, İbrahimler var, Mahirler var. Diyelim ki belediyecilikte terzi fikri var, işte Mehdi Zana var. Benzeri çoğaltabiliriz. Onlarca kişi yapabiliriz. Böyle insanlara karşı olan sempati de sosyalizme de komünizme karşı bir sempati gelişti ama bu süreçte de ya toplum bunu gördü başkanım. Dediler, bakıyorlar yani toplum diyor ki ben artık doğru, adil, eşit, çalmayan, çırpmayan insan istiyorum diyor. Ya bu kadar diyor. Bana ait olanı kimseye vermenizi istemiyoruz. Hepimize eşit verin diyor. Evet, siz o belediyecilikte de zaten gelir giderleri hep astınız. Evet. Artık kendisi gibi siyaset yapanlardan kendisi gibi insanlar seviyor. Yani oraya gitme, onların yanında olma, ne bileyim. Ben biraz da şuna bağlıyorum başkanım. Mesela siz Ovacık'ta tarıma başlamanız, üretime başlamanız, bunu insanlar gördü, öğrencileri okuttunuz bu sağlanan gelirlerle. Bence insanlar bunu gördükçe, pratikte bunu olabileceğini hissettikçe size karşı daha pozitif bakmaya başladılar. Yani sadece bizimle ilgili değil, evet. Genel siyasette baktığında herkes siyasette seçimlerden önce ya da her seçim öncesinde geldiğimizde bunu yaparız deyip ama yapılmayınca insanların siyasete karşı da sadece biz sosyalist komünistlere karşı değil, genel siyasete karşı saygın açısında ya da ona olan güven açısında bir şeyi vardı. Yapıp göstermediğiniz sürece insanlar çok inanmıyor ki haklı yanları var. Çünkü yüzlerce ya da binlerce söylem var. Yani bugün mevcut iktidardakiler de geldiğimizde eşit olacağız diyor. Mesela şöyle demediler. Yani diyelim ki 2002'de geldiğimizde bir gruba destek vereceğiz. Onu kendi yanımızda olanlara vereceğiz ama diğer ülkedeki diğer insanlara vermeyeceğiz demedi. Herkes geldiğinde adil olacağız dedi. Adaletli olacağız dedi. Gelenler hep bu şeyle geliyor, bu sloganla, bu sözle geliyor. Onun için insanlar artık siyaset mekanizmasına inanmıyor artık yavaş yavaş. Gerçekten inanmıyor. Artık mecbur kalıyor. Hani bakıyor 2-3 tane parti biraz daha yukarıda duruyor. Birini tercih ediyorlar artık. Hani bu böyle bir şey var. Ama sadece o siyaset meselesi de kalmadı. Artık inanmamaya başladı. Yani güvensizlik kurumlara yayılmaya başladı. Yani siyasi partiler, siyasi kurumlar vardı doğru ama şimdi artık diyelim ki adalet meselesinden ekonomi meselesine kadar yaşamın her alanında kurumlara doğru artık o güvensizlik olmaya başladı. Burada kurumlar da artık siyasi partiler de zorlanmaya da başladı. Çünkü eskide bir anket yapardınız. En çok güvendiğiniz kurum ne derdi? Biri çıkardı. 2, 3, 4, 5, 10 çıkardı ya. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 10'a kadar olan kurumlara da onlar hakkındaki güvenilirlik testi yapıldığında da çok düşük çıkmaya başlıyor. Aslında toplumda kapitalist emperyalist sistemin yaratmış olduğu kaotik yapı toplumun
en ucradan merkeze kadar insanların güvenini kaybetmeye başladı ve toplum burada hakikaten yeni bir şey istiyor aslında. İşte güvenilir insanlar istiyor, güvenilir siyasette istiyor. Programlara bakıp o programlar doğrultusunda hareket etme, onlara destek verme şeyi istiyor ama bunu biz bir türlü gösteremedik. Yani bir araya gelip, bir sosyalistlerin, komünistlerin bir araya gelip, ya arkadaş buyuz ya hani bunu yapacağız, buyuz. Yaptıklarımız varsa var, bunu göstereceğiz. Yapamadıklarımızı da, neden yapamadıklarımızı da söyleyecek. Bir araya geldiğimizde ben bu ülkede çok başarılı şeylerin çıkacağına inanıyorum. Biz o güveni veremiyoruz. Yani parçalıyız. 20'ye bölünmüşüz. Yani bu ülkede iyi insan çok, bu ülkede vicdanlı insan çok, bu ülkede gerçekten demokrasiye inananlar çok fazla. Ama bu mekanizmayı önderlik yapıp ileri taşıyabilecek araçlar yok. Size güvenebilirler, bana da güvenebilir. Belki burada onlarca kurumlara da güvenebilir ama en başında şunu ya çok parçalı gördükleri andan itibaren yine dönüyorlar. Mevcut her zaman pişip insanın önüne koyan kurumlara, partilere dönüyorlar yani. Evet. Şimdi Türkiye'yi, Anadolu'yu düşündüğümüzde biraz aslında eskiden üretimin çok olduğu, işte tarımın, hayvancılığın olması gerektiği düzeyde olmadığını bugün görüyoruz. Siz de hani Türkiye'de bu kadar tarım gerilemişken, üretim gerilemişken bir yerde üretimi gösteriyorsunuz, kooperatifleşmeyi gösteriyorsunuz. Yani diyelim ki Tarım Bakanı olsaydınız ne yapardınız? Bu ülkede nasıl başlardınız? Neyi değiştirdiniz? Yani Tarım Bakanı olmayı en az da kısa vadede olma ihtimali zor görünüyor. Bu sistem kendisini dinlemeyen, halkın çıkarlarını düşünen, azınlığın değil, o azınlığın da içinde olduğu çoğunluğun hakkını savuranları kabullenmiyor. Diyor ki 13 tane, 15 tane teker var, ona verirsen, onunla çalışırsan der. Onun için hani biraz zor ama hayal ediyoruz. Evet, hayal ediyoruz. Tabii hayaller iyi. Bu güzel. Şöyle bir şey. Ya bu ülkede tarım girdilerini azalttığınızda aslında mevcut durumda da, mevcut sistemde de tarımın gelişebilme ihtimali yükseliyor. Çok uzun değil, 5 aylık bir süreç yani. Bizde en uzun tarım şeyi 5 aydır. Yani diyelim ki bakliyattan tahıla, meyveden sebzeye 5 ayı geçmiyor. 150 günde ürün almaya başlıyorsunuz ve eğer açsanız doymaya başlıyorsunuz. Yani şimdi bir çiftçiye 46-47 lira mazot verirseniz, diyelim ki o mazottan dolayı bir dönümü 1000 liraya bir traktör sürerse, sonra onu biçerken de saat başı diyelim ki belli bir miktarı 100 lira 200 lira para alırsanız, bir dönümdeki üründe 250-300 kilo olduğundan, bunu da 10 liradan hesap, 8 lira veriyor ya buğday için diyor. 10 lirada hesapladığınızda 2300 lira yapıyor. Bu girdileri koyduğunuzda 2200-2300 oluyor. Hiç yövmiyesi, yani kendi çalışma sürelerini koymasa bile zarar ediyor. Böyle olunca ekmiyor insanlar artık. Yani neden ekmiyor? Çünkü 365 gününü o 5 aya bağlıyor. O 5 ay çalıştığı emeğin karşılığını alıp ya kışın, sonbaharın çocuklarının okuluna, hastaların sağlığına ya da yaşamını birkaç kez yemeğe gitmeye, ailesiyle bir 3 gün 5 gün bir beraberliği planı yapıyor. Bu olmayınca, bunları yapmayınca yaşam evde zorlaşmaya başlıyor. Yani siz çocuklarınızı okutamadığınızda öncelikle sizinle çatışma, kavga sürdüren eşiniz oluyor. Ya da eşiniz yapmayınca siz onunla kavga etmeye başlıyorsunuz. Şimdi böyle olunca insanlar arayışlara gidiyor. Ne yapıyor? Kaçıyor, gidiyor bir sanayi yerde çalışıyor. 4 ayda bir, 3 ayda bir, 2-3 gün tatil şeye geliyor, işte ailenin yanına geliyor. Orada çalıştığını gönderiyor. Bu Almanya'dır, Kanada'dır, Fransa'dır ya da ülkenin metropol kentleridir. Şimdi bunu ortada kaldırdığınızda birincisi o girdileri düşürdüğünüzde, yani mazota bu kadar kadeve koymadan aldığınız gibi şeye verseniz, çiftçiye verseniz bile, diyelim ki 45 değil, mazotu aldığınız yerde 20 liraya aldığınızda %18'de kadeve koyuyor, 23 liraya verdiğinizde bir kere girdiler azaltmaya başlıyorsunuz. Ya Allah'ın suyunu satıyorsunuz. Yani burada bu derede akıyordu, sonra önünü kapattınız, diyorsunuz ki ben önünü kapattım, suyu size satıyorum diyorsunuz. Böyle olunca suyu para, tohumu para, gübre para, ne bileyim ilaç demeyeyim, zehri para. Çünkü ilaç iyi bir şeydi yani. Eğer buraya ilaç kullanılıyorsa iyi bir şeydir. İlaç kullanılmıyor, artık kullanılıyor. Zehirleri kullanılıyor. Verdiğinizde zarar ettirmezseniz
buradaki insanların, buradaki üreticinin kaçma ihtimali ya da üretmeme ihtimali yok. Bu ülkenin insanları çok çalışkan. Bu ülkenin insanları bu kadar sıkıntıya rağmen hala üretiyorsa vallahi şaşırmak lazım. Bir, girdileri azaltacaksınız. İki, alım gücü, alma garantisi vereceksiniz. 3, toprakları ve benzeri yerleri kiralamak yerine ülkenin genel çıkarları ve ülkenizin dışındaki bütün ülkeleri, hani diyelim ki satıp para almak da dahil. Böyle bir çalışma yürütürseniz bu üretici üretmekten geri kalmaz. Birincisi bu. İkincisi, dünyanın birçok gelişmiş ülkeleri kendi ülkelerinde tarımla ilgili çeşitli bilimsel şeyler araştırır. Mesela düşünün, bundan bir 50 yıl önce ben Ovacık'tayım. Ovacık'ta büyük başlar için bir çiftlik vardı. Orada tohumlama yapılıyordu. Yani daha diyelim ki nitelikli yavru almayla ilgili rehabilitasyon alanları vardı. Çiftlikler vardı. İşte 1920'lerden sonra Bursa'dan ya ülkenin bazı yerlerine çiftlikler kuruyor ve tarımı geliştirmek istiyor. Sebepleri var başkanım. Tarım bakanı olmak ya da tarımla ilgilenmenin sadece onun topraktaki bitki çeşitli olarak görmemek lazım. Tarım, hayvancılık, kanatlı hayvanlardan tutun meyveciliği ve sebzecilikten kadar bir de bunların paketleyip ulaşımı ve ulaştırmayı, lojistiği sağlama sanayisine kadar tarımdır. Yani bilişim, uzay, savaş, belki bir iki tane daha sayabilirsin. Bunun dışındaki sanayinin tamamı dolaylı ya da direkt tarıma bağlı. Bunun için Tarım Bakanlığı ülkede bakanlıklar içerisinde sanki tali durumda, hiçbir anlamı yok. Daha sonra İçişler Bakanı var, Dışişleri var, bilmiyorum turizm var. Yani rantın, paranın ya da üstteki birkaç kişinin yapmış olduğu sözleşme üzerine bakıyor ama dünyanın birçok yerinde Tarım Bakanlığı o ülkenin kurtuluşu olarak görülüyor. O ülkenin gelecekte orta uzun ve uzun vadede, kısa orta ve uzun vadede ülkenin program yaşamını sürdüren, refahını yükselten, sağlıklı gıdasına kadar bu bakanlık çok değerli bir alanda. Ama bu bizim ülkemizde böyle değil. Yani birkaç tane tekelin, gıda tekellerinin ne dediğine bağlı. Yani bir siyaset muhalefete dahi iktidar perspektifini kuşandığı andan itibaren ben yerel tohumla ilgili programım var deyip mevcut tohum yasasını reddediyorum dediği andan itibaren muhalefeti başlatmış olur. Ama hiç kimse tekelleri karşısına almıyor. Büyük burjuvaziyi karşısına almıyor yani. Çünkü onun karşısına aldı mı kendi yönetebilmek kabiliyetini kaybedeceğini düşünüyor. Oraya bağlı hissediyor kendisini. İktidar ya da bizim politikalarımızda yerel tohumdan kendisine ait milli tarım politikasına kadar her bir şeyin bu ülkenin ya da bu ülkenin dışındaki halkların çıkarı için olarak düşünüyoruz. Yani herkese yettiği kadar somut emeği, yani üretilenin kazanımını yine üreticiye, köylüye ya da onu üretene gittiği, onu soyut hale çevirip burjuvaziye hizmet eden, yani artı değer dedikleri, yani 5 liraya bizden alıp 90 liraya bir başkasına mal olacak bir anlayışı reddederiz. Ya bugünkü politikalar bunu reddediyorsa biz hepimiz destekleriz, yani sıkıntı yok bizim. Onun için bizim olma ihtimalimizi düşünmezler. Olsun. Belki fikirlerimizi duyarlar. Fikirlerden etkilenirler. Tamam. Şöyle başkanım, tabii biraz da magazinsel bir soru sormak istiyorum. Tabii cevaplayıp cevaplamamak tabii yine sizin takdirinizde. Şimdi insanlar biraz da şeyi merak ediyor. Diyor ki artık başkan emekli oldu, Köyceğiz'e yerleşti. Neden Köyceğiz? Dersim'de neden yaşamaktan vazgeçtiniz ya da değil? Yok aslında son seçim bölgesinde yaşama şeyim oldu. Aile hep beraber oralarda düşünüyorduk. Ama oradaki o sıkıntısı bize ülkenin diğer alanlarıyla ilgili bir araştırma verdi. Yani mesela bizdeki tarımsal çalışma buğday ve tarım, hayvancılık ve arıcılıktı. Ama mesela biz sebze, meyve benzeri hiçbir şeyle ilgili bir şeyimiz yoktu. Şimdi bu ülkeyi geziyoruz artık. Yani burada yerleşmedim ben aslında. Çok geçici bir şekilde buradayım. Keşke Köyceğiz dışarıda ya da bu bölgede dışarıda bakıldığı gibi bizim Dersim'de mesela doğalgaz hemen hemen kent merkezi için hemen hemen her yere gitmiş. Belki imar sıkıntısı olan birkaç ev hariç gitti. Burada soğukta donuyoruz başkanım. Doğalgaz bile yok burada yani. Hani bırak doğalgazı, internet, fiber optik, yani fiber altyapı yok burada ya. Yani inanılmaz bir şey. Yani bizim memleketimiz daha mı ileride bu konuda, altyapı hizmetleri konusunda? Gerçekten öyle bak. Mesela burada düşünün. Ben 6-7 ayda
kendi internet yani ev internetimi taşıyamadım burada. Daha 2 ay önce gittim. Bu köye yerleştikten sonra artık uzun bir çalışma sonrasında bir ay önce belki 1,5 ay önce daha yeni buraya internet çekilmeye başladı. Yani ülkenin birçok yeri aslında aynı sıkıntılar, aynı sorunlarla boğuşuyor yani. Buralar da öyle. Köyceğiz'e ya da ülkenin herhangi bir yerine yerleşebilirim. Mesela benim aklımda bir Karadeniz'de de yaşama şey var işin doğrusu. Yani ömür boyu değil birkaç yıllığına buralarda bir de siyaset yürütüyoruz başkanım. Türkiye'nin farklı yerlerinde, farklı alanlarında siyaset yürütüyoruz. Biz bu ülkenin geneline yayılmamız lazım. Biz bu ülkenin geneline programımızı anlatmamız lazım. Yani şöyle bir şey değil. Dersim evet demokrasinin, devrimcilerin, sosyalistlerin, komünistlerin, yurtseverlerin güçlü olduğu, her bir bireyin evinde hemen hemen her evde bilimsel siyasetin tartıştığı bir bölgelerden biri. Bir tane. Ama bu ülkenin bütünlüğü içerisinde bir tartışma sürdürmezseniz bir yerden sonra şey olmaya başlıyor. Yani sadece bir yere sanki orada olmanız gerekiyor tarzı değil. Biz bunu açtık başkanım. Bu bütün ülkede siyaset yapabilirlik meselesinde çok iyi çalışmalarımız ve programlarımız var diye söyleyebilirim belki. Peki bu Ege özelinde konuşursak başkanım, burada böyle gördüğünüz eksiklikler bunun dışında neler var sizce? Böyle göze çarpan dışarıdan. Sömürünün en büyük, özellikle emek sömürüsünün en büyük olduğu yerlerden biri burası. Bizim memleketlerimizde 30 liraya 40 liraya aldığımız portakal burada örnek veriyorum 2 liraya, 3 liraya, 4 liraya alıyorlar. 60-70 liraya satılanları coğrafyada İstanbul'dan Kars'a, Hakkari'den Dersim'e ya da Edirne'ye kadar bütün bölgelerde en ucuz pazarlarda bile 50 lirada 45-50 lirada zor bulduğunuz nar burada 3 liradan alıyorlar. Yine ayvası öyle. Yani bütün üretim, emek kısmı çok büyük sömürüler içerisindedir. Hatta belki görüyorsunuz hala limonlar şeyi üzerinde bakın dikkat ederseniz. Ağaçların üstünde çok gördük. Evet şu anda artık üretici oraya insanlara yövmiye veriyor, diyor ki gelin koparın alın götürün atın. Çünkü aynı zamanda toprağa değdiğinde asit oranı yükseldiğinde toprakta da üretim de azalmaya başlıyor. Verim düşüyor. Ya böyle bir yerde ya. Tamam. Hayat nasıl peki burada, ucuz mu? Nasıl? Pahalı mı? Çünkü emeklisiniz. Değil nasıl geçiniyorsunuz? Rahat yani ülke düzeyinde. Belki sebze, meyve yani bazı alanlarda daha olumlu, daha şey. Ama ülkenin genel bütün şeyi. Ben emekli. Burada ben 14 bin liraya bir ev kiraladım. 14 bin lira emekliliğimle burada yaşamaya çalışıyorum. Zorlanıyor muyum? Zorlanıyorum. Sonuçta ben belediye başkanıyken de öyleydim. Yani belediye başkanının maaşını almıyordum. Bizim siyasetimizin kolektif şeyi şuydu. En yüksek memur kadar maaş alıyorduk. Geri kalanı kolektif bir şekilde onu bir ihtiyaca destek açısından kullanıyorduk. Yani dayanışma açısından kullanıyorduk. Ya bir öğrenciye ya bir yoksula ya ne bileyim birinin yol giderine ve benzeri şeylere kullanıyorduk. Yani hep ben yaşam koşulumu ülkedeki çalışan bir emekçiye düzeyine götürdüm. Şimdi o düzeydeyim. Zorlanıyor muyuz? Zorlanıyoruz ama belki bizden daha çok zor durumda olan insanlar var. Yani buralarda da koşullar şey gibi değil. Buradaki koşullar ülkenin genel ortalaması düzeyindedir. Yani bazı şeyler biraz daha yüksek, bazı şeyler biraz daha aşağıda ama ülke ortalaması gibi. Yani şey değil hani böyle diyelim ki Karaburun, işte Buca, Fethiye benzer İstanbul'da 30 bin lira kiralar. Burada 14 ile 20 bin arası yani. Hı hı. Yani hani çok şey değil hani dışarıda bakıldığı gibi bir yer değil. Bir de dışarıda bakıldığı gibi böyle turizmin her şeyin gelişi. Şu an her taraf öyle gibi. Bütün esnaf zorlanıyor, üretici zorlanıyor. Yani ülkedeki genel sıkıntı şöyle bir şey başkanım. Yani ülkede bir kaotik durum söz konusuysa ekonomik açıdan söylüyorum. Bir kriz söz konusu olduğu andan itibaren bir ilin ya da bir bölgenin öyle mutlu olma ihtimali zor. Genel ülkenin sorunları burada da var. Şimdi bu bölgedesiniz, bu bölgede çalışmalar yürütüyorsunuz, kooperatif çalışmaları olsun, saha çalışmaları olsun. Gelecek seçimlerde tekrar aday olmayı düşünüyor musunuz? Ya başkanım, aday olalım olmayalım. Biz bir siyasetin faaliyetini yürütüyoruz. Devam edeceğiz siyaset. Siyaset bizim için bitmedi. Bunu bilmenizi isteriz. Ama kurumlarız. Bir kurum bir araya geliyoruz. Seçim sürecini planlıyoruz. İttifaklar yapıyoruz. Tartışmalar, çeşitli siyasi kurumlar bir araya geliyor. Bunun önümüzdeki sürecin planlamasının içerisinde herhangi bir görev verildiği takdirde biz bu tür şeylerden kaçmayız. Yani görev verildiği takdirde ya da bir yerde
diyelim ki bizi bir ihtiyaç olarak görüldüğü andan itibaren oralarda oluruz. Bizim siyaset yapmama ihtimalimiz yok. Yani bu düzende siyasetten emekli var ama komünistler ölene kadar siyaset yürütüyor. Yani evet. bizde emeklilik siyasetten yok ayrıldım yani. diye bir konu yok. Yok başkanım, biz sonuna kadar öyleyiz. Şu anda da daha etkin siyaset yürütüyoruz. Yani bakın, emin olun, en az 20'nin üzerinde ilçelere gidip bu hem tarımsal meselelerden bugün siyaset şeylerini tartışıyoruz ve onun panellerini ve benzer şeylerini yapıyoruz. Bu anlamıyla da şeyden kalkması, önümüzden ayın ikisinde İzmir'de bir panel var. İşte diyelim ki ayın 5'inden Pazarcık'taki deprem bölgesine gideceğim. 20'sinde Manisa Köprübaşı'nda bir panel var. Yani aslında baktığımızda bırakmadık. Tam tersi, daha hızlı, daha verimli şeyler yapmaya başlıyoruz yani. Evet, çok güzel. Peki kısa, orta ve uzun vadede planlarınız var mı? Hani çalışmalar yürütüyorsunuz da böyle kısa vadede duyurmak istediğiniz bir şeyler var mı? Evet, yani şu anda biraz tarımsal meseleyle ilgili bir güç topluyoruz. Yani ekonomik krizler var, insanların alım gücü düştü, üretici üretimden vazgeçti. Yani mesela geçen burada bir yere gittim. 25-30 yıllık en az 10-15-20 dönümlük bir limon bahçesini söktüler. Limon artık para etmiyor diye söktü. Ben o ağaçların söküldüğünü ya da o limon bahçesinin söküldüğünü görünce mutsuz oldum. Yani çok mutsuz oldum. Sebebiyle ne olduğunu sorduğumda da artık ürünlerini satmadıklarını, onun için başka bir verim çeşitli şeye geçeceklerini, diyelim ki avokado ve benzeri şeylere geçeceğini söylediler. Artık toplum da şaşırmış durumda. Yani 30 yıllık emeğini bir anda yok edebiliyor. Çünkü o ağacın yetişmesi de kolay değil yani. Evet, diyorum ya, 30 yıl. Yani evet. O seviyeye gelene kadar 30 yıl. Yani buradaki ağaçlar en az 30 yıllık ağaçlar şimdi mesela. Artık insanlar bakmamaya başladı. Bunun için önümüzdeki süreçte bu kooperatifçilik, yani bütün ülkede bu üretim yapan insanlarla ilişki kurma, bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Kooperatifler kurma. Ülkeye yaymak istiyoruz başkanım. İlk kısa vadede ülkenin geneline yaymak istiyoruz. Orta vadede birlikler, kooperatiflerin birlikleri kurarak aslında ülkenin genelinde bir örgütlülük yaratmak istiyoruz. Yani örnek veriyorum, işte Kars'ta, Ardahan'dan ya da işte Urfa'dan ya da ne bileyim Mardin'den Edirne'ye kadar bölgelerde üretim yapanlarla ilişkileniyoruz şu anda. İlişkiler kuruyoruz. Ürettikleri şeylerle üzerinde tartışmalar yürütüyoruz. Daha doğal, daha sağlıklı gıda üretilmesi için çaba harcıyoruz. Çünkü patladı işte, gördünüz yani, ülke patladı. Bir ülkenin Tarım Bakanı ülkede üretilen gıdanın insanlara ulaşmasında onun denetiminden analizlerine kadar yapması gerekir ve eğer sorunu görüyorsa piyasaya çıkarmaması gerekirken bugün giriyor bir restoranta ya da bir yerde analiz görüp teşhir ediyor. İyi de arkadaş, senin görevinde. Niye bunları sahaya yaptın? İnsanlar artık parasıyla zehir yiyor yani. Şimdi bununla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Yani artık doğanızı koruyun diyoruz, toprağınızı koruyun diyoruz, yaban yaşamı koruyun diyoruz. Doğadaki ekoloji dengeye devam, işte özellikle dursun diyoruz. Yani her yerde bir saldırı var yani. Ülkenin genelinde, yani daha çok diyelim ki sansasyonel bir olay üzerinde bir ay boyunca ülkeyi ona odaklıyorlar ama diğer tarafta binlerce dekarlık alanlarda yeşil alan tahrip edilip madenlerden tutun işte İstanbul'daki otoparka kadar Ege'deki koylardan tutun diyelim ki Kaz Dağları'ndaki ormanların yok oluşuna kadar öyle o süreç içerisinde hepsini yok ediyorlar. Yani saldırı çok büyük. Sadece siyaset açısına bakmayın. Yani yanı başımızda işte diyelim ki Suriye'den tutun, yani elini kolunu sallayıp gidilebiliyor. Üstte bir sözleşme, aşağıdaki insanlar yok ediliyor yani. Böyle bir durumu dikkat çekmeye çalışıyoruz. Böyle bir durumu toplumla buluşup hem onunla insanların bildikleri ya da onların önemli olarak gördükleri ya düşüncelerini hem de bizim de kendimize göre bildiklerimizi insanlarla buluşturmaya çalışıyoruz. Uzun vadede, gelecekte bu ülkedeki bu bilinci, sosyalist bir anlayışı güçlü bir şekilde bu ülkede yerel ve genel siyasette de hakim olması için uğraşıyoruz. Yani. Çok teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Çok Her sağ olun. şey için çok sağ olun. Benim sormadığım, sizin söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Bütün halkımızın bunu bilmesini istiyoruz. Bölge bölge çalışmalar yürütüyoruz. Yani diyelim ki 1 yıl, 2 yıl buradaysak 1 yıl, 2 yıl başka bir bölgede planlarımız var. O bölgelerde hem o insanların bildiklerini öğrenmek istiyoruz. Yani biz her şeyi bilmiyoruz ki yani. Hani bir insan ben her şeyi biliyorum diyorsa ukalaca bir anlayış olur. Yani ben bu toplumun çok şey bildiğini, ama herkesin bilgisi kendisine kaldı. O tecrübelerin bir merkezi, bir hafızaya aktarılmadığından kaynaklı bir parçalı duruş söz konusu. Ben bu meselede komünistlerin
dünyanın herhangi bir ülkesine ve özellikle de bizim ülkemizdeki bütün antidemokratik yapılaşmadan, özgürlüklerin kısıtlanmasından, tarım arazisinden, doğadan, yaşamın her alanda, sudan, bağdan, bahçeden her yere yönelik bütün saldırılara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir tek kişi bile sömürüldüğü ya da yok sayıldığı andan itibaren de komünistler bu meseleye karşı aslında bir refleks göstererek onun hakların, bütün hakların ya da bütün insanların yaşamlarını kolaylaştırmak adına daha bilimsel, daha iyi bir yaşamı işte iktidara getirene kadar mücadelesi devam edecektir. Ben de bunlardan bir parçasıyım, bireyim. Milyonlarca insandan bir bireyim. Her bir alanda kurumumun, Sosyalist Meslekler Federasyonu bu yaşam içerisinde programını bulunduğum bölgelerde yaymak için çaba harcıyoruz. Biz de belki burada, belki 2 sene sonra Karadeniz'de ve belki 2 sene sonra başka bir bölgede bu siyasetin faaliyetini yürüteceğiz yani. Başarılar diliyorum başkanım. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdınız, kırmadığınız için. Ya ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.